Evet arkadaşlar, birinci bölümde çantamın tabanına diktim. Şeritlerimi halka haline getirdikten sonra şu vaziyette tutuyorum ve arkadaşlar dikmeye başlıyorum. İçli dışlı olarak dikeceğim. Tahmin ediyorum bu video ikinci videom olacak arkadaşlar. Bu video zannediyorum bu çantanın yapımıyla ilgili de ya 3 ya da 4 video birden olacak. Başka türlü arkadaşlar çok çabuk geçiştirmeli videolar hazırlıyorum. O zaman da pek işe yaramıyor. O da işime sinmiyor. Onun için arzu eden uzun izler, arzu etmeyen öğrendikleriyle kalır. Neticede hani yapmışken bir iş adam gibi yapayım diyorum ve uzun da olsa videomu çekmeye devam ediyorum. Evet. Araların dikilmesini istiyorum arkadaşlar, açılmasın. Bu bir de sırt çantası olacak. Ayrıca bunun bir de önünde bir göz daha olacak. Ya fermuarlı yapacağım o gözünü ya da çıt çıtlı yapacağım. Daha şu anda kafamda oluşmuş herhangi bir proje yok. Evet. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar burayı çepeçevre şu vaziyette dikeceğim. Şöyle. Çantanın sırt çantamın tabanını diktim. İçeriden ve dışarıdan. Sonra üstüne şu birinci sıra şeridini geçtim. Karikatür dergisinden yaptığım kısmı. Şimdi şu beyazı dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bütün katları tek tek inşa edeceğim. Şöyle tutuyorum. İçeriden ve dışarıdan dikiyoruz arkadaşlar. Zigzag olarak dikmeye başladım. Buradan girdim. Şöyle bu tarafa geçtim. Şu vaziyette. İçeriden ve dışarıdan dikin arkadaşlar. Daha sağlıklı olur. Yani içeriden dışarıdan derken insanlar anlayamıyor zannediyorum. Yani hem içini dikin hem dışını dikin anlamında diyorum. İçeriden ve dışarıdan diye. Bu vaziyette zikzak olarak dikiyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bütün sıraları tek tek dikeceğiz. Şöyle. Sırt çantamın gövdesini diktim. Sadece şu ağız kısmı kaldı. Ağız kısmını şu şekilde dikeceğiz. Şu kısım önde kalacak. Böyle buradan el girecek. Şuraya şu arka kısmı olacak. Arka kısmına da şöyle buradan itibaren kapak dönecek. Şimdi kapak için arkadaşlar şöyle kağıtlar hazırladım. Bu kağıtların nasıl hazırlandığını biliyorsunuz. Tekrar tekrar yapmıyorum bunları. Şöyle sonra bu var. Bu kapağın boyu arkadaşlar şimdi diktikten sonra belli olacak. Bunu diktikten sonra belli olacak. Ama şu anda ben görüntü olaraktan bu kadar yeterli gibime geliyor. Şimdi bakın şu 4 tanesini bu şekilde koyuyorum. Şöyle yapayım ben size. Şöyle koydum. Şunları şu vaziyette koyuyorum. Tam tersi de bakın.
Şu kenarı şöyle gelecek. Şöyle ve böyle gelecek. Şurada olduğu gibi. Şuradaki gibi bir kapak yapıyorum. Bakın. Şuradaki kapak gibi bir kapak yapıyorum. Düz gelecek ve dönecek. Onun için bunları şimdi normal bu şekilde koyuyorum. Şöyle. Şunlar içeriye doğru bu şekilde dikeceğim bunları. Şöyle bunları bu vaziyette dikeceğim. Şu vaziyette dikeceğim. Ve şöyle. Şu kısma kilit takacağım. Şimdi arkadaşlar burada bu çantanın kapağında şu kenarları kapatacağız. Bunların nasıl kapatıldığıyla ilgili size birer tane örnek yapacağım. Şu kısımların kırtıklı kalmasını istiyorum. Biraz böyle değişik, orijinal bir şey etmeye çalışıyorum. Değişik bir şey olsun. Şimdi şu kenarın kapanmasıyla ilgili olarak da size bir örnek yapacağım. Arkadaşlar kenar kapama ile ilgili olaraktan şimdi bakın şu normal katladığımız şu kağıt var, biliyorsunuz onu. Şöyle kağıdı ben ortadan ikiye bölüyorum. Şu vaziyette böldüm. Şimdi bunun birinden içeriye sokuyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Şuradan, şu taraftan döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm ve bunu arkadaşlar şöyle şu kısmını birazcık uçurayım şurayı ve bunu şuraya sokacağım. Şu araya. Şu araya sokacağım. Şuraya. Kenar kapamaların şekli bu. Kenar kapamalar arkadaşlar, bunlarla ilgili videolarımın da çok videolarım var. Yani videolarımı incelerseniz çok şey görürsünüz. Bakın. Düz oldu. Gördünüz mü? Bunu isterseniz tutkalla tutturabilirsiniz. Yahut da dikerken zaten şu kısımlarını ufak ufak dikeceğiz. Şimdi geldik şuraya arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde kapatacağım. Şöyle ortadan içeriye sokuyorum. Şuradan fazla çıkmasına izin vermiyorum. Bir dönüyorum. Bir daha dönüyorum. Ve bunu ne yapıyorum? Şu ucundan birazcık uçuruyorum. Ve bunu şu araya sokuyorum. Evet. Şu vaziyette sokuyorum içine. İsterseniz bunları dediğim gibi tutkallayabiliriz de. Veyahut da bu şekilde de bırakırız. Bakın şöyle olacak. Kenarlar düzgün olacak. Yani böyle kulaklı olmayacak. Bütün uçları koyduktan sonra, yaptıktan sonra arkadaşlar, kenarları kapattıktan sonra bu kapağı dikeceğim ve bu diktiğim kapağı şu kısma birleştireceğim. Şuraya şöyle. Şuna bir dikeceğim. Şuraya dikeceğim. Şöyle. Buraya dikeceğim. Bu çantanın kapağı olacak. Eğer arkadaşlar bu boy çantanın önüne siz şöyle küçük bir göz koymazsanız bu boy kapak bu çantaya ideal olur. Ama ben buraya ekstradan bir göz koyacağım için zannediyorum bunun şu iki tanesini iptal etme ihtimalim olacak. Çünkü bakın bunu koyduğum zaman şöyle
Şöyle koyduğum zaman döndüğünü düşünelim. Şunlar önde kaldığını düşünelim. Şöyle gelecek. Bakın. Şöyle gelecek. Şunu şuraya koyayım. Şimdi şu kısmı arkadaşlar şöyle küçük bir fermuarlı göz daha yapacağım. Bu sırt çantasına. Yani tek göz olmasını istemiyorum. Sırt çantamın şu ağız kısmını takacağım. Ağız kısmını takmadan önce şu ön gözünü yaptım. Fermuarlı bir göz yaptım ve onu buraya diktim. Şu vaziyette oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şu ağız kısmını yerleştireceğim ve ondan sonra kapağı yapacağım. Ağız kısmını şöyle dikeceğim arkadaşlar, şu vaziyette ve şu V'lerin üstüne de kapağı yerleştireceğim. Şu vaziyette. Tamam. Bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Bildiğimiz yolla dikiyoruz. Herhangi bir özelliği yok dikimin. Kapağı taktıktan sonra kilidini ve askılarını yapacağım. Evet. Ele takılmasın diye şu kısımlarını arkadaşlar düzgün yaptım. Yani düz yaptım. Şunları da ince iple şöyle buradan girip buradan döne döne bu kısımları da dikeceğim. Öncelikle burayı ben böyle boydan boya dikeceğim arkadaşlar. Buradan şöyle geçtim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu vaziyette böyle her tarafı dikeceğim.